Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Orkide bakımlarımıza devam ediyoruz. Bugün sizlere orkide bakımında en önemli 5 altın kuralı anlatacağım. Evet, hep birlikte bu kurallara başlayalım ve orkidelerimizi sağlıklı hale getirelim. İlk kuralımız doğru saksı ve toprak seçimi. Orkideler bakın ağaç kabuklarından oluşan bir toprak kullanmak gerekiyor. Neden ağaç kabukları kullanmak gerekiyor? Çünkü orkidelerin doğal yaşam ortamlarında ağaçların dalları üzerine yapışık bir şekilde yaşıyorlar ve köklerinden güneş ışığı ve besin alıyorlar. Bu nedenden dolayı ağaç kabuğu kullanmak gerekiyor ve şeffaf bir saksı kullanmamız gerekiyor. Şeffaf saksı çok sert olmamalı. Hava delikleri açabilirsiniz. Neden şeffaf saksı? Çünkü orkidelerimizin susayıp susamadığını bu şeffaf saksıdaki köklere bakarak anlıyoruz. Evet, bu nedenden dolayı şeffaf saksı kullanmak çok önemli. Evet. İkinci maddemiz sulama zamanı ve şekli nasıl olmalı? Bu da çok önemli. Orkidelerimizin sağlıklı olması için en önemli şeylerden bir tanesi sulama meselesini doğru yapabilmek. Öncelikle bir orkidenin susayıp susamadığını nasıl anlayacağız? Şöyle bakın, orkidemizi dış saksımızdan çıkartıyoruz. Saksı içerisindeki köklere bakıyoruz. Saksı içerisindeki kökler yeşil ise bu orkide sulamaya ihtiyaç yok demektir. Ama yeşil değil de grileşmişse, beyaza dönmüşse bu orkidenin artık suya ihtiyacı var demektir. Nasıl sulayacağız? Bakın şöyle göstermek istiyorum. Şuradaki orkidemi de göstermek istiyorum. Bakın saksı içerisindeki kökler özellikle yeşilse sulamaya ihtiyaç yok. Gri ise sulamamız gerekiyor demektir. Bunun belli bir zamanı yoktur. Bu nedenden dolayı şeffaf saksı kullanıyoruz. Köklerin durumunu görmek için fazla sularsak kesinlikle orkideleri kuruturuz. Nasıl sulayacağız? Doğru sulama nasıl olmalı? İki türlü doğru sulayabilirsiniz. Öncelikle bakın, şu dış saksı kullanıyorsanız dış saksının içerisinden bir miktar su koyun ve orkidenizi buraya batırın. 10 dakika suyun içerisinde bekletin. Evet. Şu orta yerlere kesinlikle su gelmemeli. 10 dakika sonra saksıyı çıkartıp fazla suyun akmasını bekleyeceksiniz. Üstten de sulayabilirsiniz bakın. Şöyle üstten sularken yaprak aralarına gelmemeli. Direkt toprağa koymalıyız. Dış saksı olmalı. Biraz suyu çekmesini beklemeli. Sonra dış saksıdan suyu tamamen boşaltmalıyız. Dış saksıda su kalmamalı. Suyun içerisinde yüzmemeli. Evet, orkidemizin 3. maddemiz ışık ve konumlandırma. Orkideler doğrudan güneş ışığı sevmez ama aydınlık bir ortamı sever. Daha önceden pencere önündeydi benimkiler. Şu anda pencerenin arka tarafını aldım. Pencere önünde güneşi doğrudan aldığında yaprakların sarardığını göreceksiniz. Bakın şu anda yapraklar çok canlı bir şekilde, yeşil bir şekilde olduğunu görüyorsunuz. Bakın şuradaki orkidelerim de cam önündeydi. Bunları da artık iç kesime aldım. Aydınlık, dolaylı yönden güneş ışığı alan yerlere konumlandırmanız, eğer sararmışsa yaprakları, bu yaprakların da tedavi olması için çok önemli. Evet, bu orkidelerim de zamanla yapraklarının tekrar yeşerdiğini göreceksiniz. Evet, orkidelerin yapraklarının sararmasının sebebi doğrudan güneş ışığı almasıdır. 4. madde sıcaklık ve nem dengesi. Orkideler için ideal sıcaklık 18 ile 25 derece arasındadır. Nem oranı ise %50-70 arasında olmalıdır. Kuru havalarda yapraklara sprey yapılabilir veya su kapları konulabilir. Yapraklara su yaparken kesinlikle şuna dikkat etmemiz lazım. Yaprak aralarında su kalmamasına dikkat etmemiz lazım. Bu riskli bir şey olduğundan dolayı orkidelerimizin yanlarına bardaklarla su koyup buradaki nem dengesini sağlayabilirsiniz. Evet, şöyle orkidelerimizin yanına bardaklarla su koyarak nem dengesini sağlayabilirsiniz. Evet, 5. madde çiçeklenme ve budama dönemi. Evet, orkideler 3 türlü gelişim gösterir. Bunlardan bir tanesi çiçek büyütmedir. Çiçekler
2-3 ay civarında kalır. 2-3 ay sonra çiçekleri yavaş yavaş dökülmeye başlar. Çiçekler tamamen döküldükten sonra en son çiçek çıkan yerin altından, boğumun üstünden dalımızı budamamız gerekiyor. Bazen budadığımızda bu dallar yeşil bir şekilde kalabiliyor. Bazen de tamamen sararabiliyor. Tamamen sarardıysa bu dalı komple kesmek gerekiyor. Budama işlemlerini doğru zamanda ve doğru yerden yapmazsak bu dalı komple kaybedebiliriz. Bir orkidenin dal çıkarması, sıfırdan dal çıkartması bayağı zaman alıyor. Bu nedenden dolayı mevcut dalları korumak için çiçekler döküldükten sonra budama işlemlerini yapmalıyız. Evet, gördüğünüz gibi yeni yeni yapraklar çıkartıyor. Orkideler çiçeklerini döktükten sonra bakımlarına devam etmemiz lazım ki bir sonraki güzel çiçeklere kavuşabilelim. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazlasıyla alakalı kanalıma bekliyorum. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Sizler de tecrübelerinizi kanalımda, yorumlarda paylaşabilirsiniz. Katıl butonuyla destek olabilirsiniz. Arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.